Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Colum. Mutlaka izle serimiz devam ediyor. Bu serinin içinde olmayı hak eden yine birbirinden harika filmler var. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Zindan Adası, Shutter Island. Gizemli atmosferi ve güçlü anlatımıyla izleyiciyi her an diken üstüne tutan bir Martin Scorsese filmi. Filmin başrolünde sırlarla dolu bir ada ve akıl hastanesinde olan bitenleri çözmeye çalışan Teddy Daniels karakterini canlandıran Leonardo DiCaprio var. Film, baştan sona insanı sorgulatan, her köşesinde bir ipucu bırakan ve son anına kadar zihninizi kurcalayan bir yapıya sahip. Konu olarak iki dedektifin kaybolan bir mahkumu araştırmak için Zindan Adası'na gelmesiyle başlıyor. Ancak bu olay çok geçmeden beklediklerinden çok daha karmaşık bir hale geliyor. Teddy, hastane personeli ve hastalar arasında gizemli bir yolculuğa çıkarken kendisi de geçmişin karanlık yüzleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Adada gördükleriyle ve duyduklarıyla kafasında farklı gerçeklikler oluşmaya başlıyor. Bir noktada izleyici olarak acaba burada olan biten gerçekten ne diye düşünmeye başlıyorsunuz. Zira film sizi bir yandan karakterin içsel dünyasına çekerken bir yandan da sürekli yanılgıya sürüklüyor. Filmin atmosferi ve Scorsese'nin ustaca kurgusu hem gerilim hem de psikolojik derinlik hissini bir araya getiriyor. İzleyici olarak gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgide yürürken her sahne ayrı bir ipucu bırakıyor. Ama bunları bir araya getirmek tamamen sizin elinizde. Final sahnesine ulaştığınızda ise film aklınızda soru işaretleri bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda insan psikolojisinin, travmanın ve gerçeklik algısının ne kadar kırılgan olduğunu düşündürüyor. Zindan Adası, kafa karıştırıcı kurgusu, çarpıcı atmosferi ve Leonardo DiCaprio'nun olağanüstü performansıyla bir sinema deneyiminden çok daha fazlasını sunuyor. Eğer karmaşık ve çarpıcı sonları seviyorsanız bu film sizin için mükemmel bir tercih olacak. İkinci filmimiz İyi, Kötü ve Çirkin, The Good, The Bad and The Ugly olarak orijinal ismiyle karşımıza çıkıyor. Sergio Leone'nin yönettiği western sinemasının en ikonik yapımlarından biri ve kesinlikle izlenmesi gereken bir başyapıt. Clint Eastwood, Lee Van Cleef ve Eli Wallach'ın 3 ana karakteri canlandırdığı bu film, onları çok farklı kişiliklere ve hedeflere sahip ama yolları kesişen, iyi, kötü ve çirkin karakterler olarak izleyiciye tanıtılıyor. Film, Amerikan İç Savaşı'nın gölgesinde geçiyor ve her karakterin bir defineyi ele geçirme yolundaki serüvenini konu alıyor. İyi olan Eastwood, sert ama adil bir ödül avcısı. Kötü, Van Cleef, soğukkanlı bir tetikçi ve hazineyi elde etmek için her türlü karanlık işi yapmaya hazır biri. Çirkin, Wallach ise hayatta kalma içgüdüsü güçlü, kurnaz bir kaçak. Üçü de başından sonuna kadar birbirine güvenmeden, sürekli birbirlerini alt etmeye çalışarak bir hazine avının peşine düşüyor. Leone, karakterlerin bu zıtlıklarını, batıdaki hayatta kalma mücadelesi ve değer yargılarının çarpıklığını mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Filmin en güçlü yanlarından biri, Ennio Morricone'nin besteleriyle desteklenen efsanevi müzikleri. Film boyunca yükselen gerilim, Morricone'nin unutulmaz notalarıyla birleşince izleyiciye hem epik hem de duygusal bir sinema deneyimi sunuyor. Müzik sadece bir fon değil, adeta karakterlerden biri gibi filmle bütünleşiyor ve her sahneye ayrı bir ruh katıyor. Leone'nin çekim tarzı, geniş planlar ve yakın çekimler arasındaki ustaca geçişlerle karakterlerin psikolojisini izleyiciye hissettiriyor. Özellikle final sahnesindeki düello, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biri olarak hafızalara kazanıyor. İyi, kötü ve çirkin arasındaki yüzleşme sadece bir hesaplaşma değil, aynı zamanda insan doğasındaki çıkar çatışmalarının bir simgesi gibi. Bu final, sinemanın etkileyici bir görsel anlatıma nasıl ulaşabileceğinin en iyi örneklerinden biri. Bu filmi izlerken klasik bir kovboy filmi beklentisinde olmamalısınız. İyi, kötü ve çirkin, insan doğasının karmaşıklığını ve iyi ile kötü arasındaki çizginin ne kadar belirsiz olabileceğini anlatan bir sinema şaheseri. Karakterlerin hayatta kalma mücadeleleri, kendi ahlaki sınırlarını aşmaları ve nihayetinde hazineye ulaşma hırsları filme derin bir felsefi boyut katıyor.
Hem görselliği hem de karakter derinliğiyle bu film western türüne yepyeni bir anlam kazandırıyor. Eğer görsel bir başyapıt, müthiş müzikler ve unutulmaz karakterler arıyorsanız, iyi, kötü ve çirkin tam da size göre. Üçüncü filmimiz Yeşil Yol. 1999 yapımı, Frank Darabont'un yönetmenliğinde Stephen King'in de aynı adlı romanından uyarlanan derin, duygusal ve felsefi temalarla dolu bir dram başyapıtıdır. Film, yalnızca bir cezaevi dramı olarak başlasa da zamanla çok daha derin sorulara ve insanın iç dünyasına dair izler bırakan bir filme dönüşmeye başlıyor. Bu film, yaşamın, ölümün ve insanlık onurunun sınırlarını sorgularken, izleyiciyi son derece güçlü duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Hikaye, 1930'lar Amerika'sında, Louisiana'da bir cezaevinde geçiyor. Paul karakteri, yani Tom Hanks'in canlandırdığı karakter, hücre hapsine mahkum edilen ve idam cezası verilen suçlulara bakmakla yükümlü bir hapishane memurudur. Cezaevinin içinde adı Yeşil Yol olan bir koridor vardır. Burada idam cezasına çarptırılmış mahkumlar son bir kez yaşamlarının son dakikalarını geçirecekleri hücrelerine götürülürler. Film, bu ortamda geçen olayları ve özellikle Michael Clark Duncan'ın canlandırdığı John Coffey karakteri, gizemli bir adamın yaşadığı trajik hikayeyi anlatır. John Coffey, devasa boyutlarda ama çok saf ve masum bir adamdır. Onun mucizevi güçleri olduğu iddia edilir ve zamanla bu güç, filmdeki diğer karakterlerin yaşamlarını değiştirecek bir anlam kazanır. Yeşil Yol'un sunduğu felsefi ve psikolojik derinlik, çoğunlukla insanlık, adalet, ölüm ve affetme üzerine yoğunlaşır. Filmdeki karakterlerin her biri bir tür içsel savaşla boğuşmaktadır. Paul'un film boyunca yaşadığı içsel çatışmalar, adaletin ne olduğu, suçluların kaderlerinin kimin elinde olduğu gibi soruları gündeme getirir. John Coffey ise saf ve masumiyetiyle özellikle insanlar arasında adaletin ne şekilde ve hangi değerlerle uygulanması gerektiğini sorgulatır. Çoğu karakter bir bakıma kendi hayatlarını ve seçimlerini sorgularken Coffey'nin masumiyetiyle yüzleşir. Filmde suç ve ceza kavramı üzerinde durulmaktadır. John Coffey'nin suçsuzluğu izleyiciyi hem vicdanen hem de mantıken zorlarken aynı zamanda ona karşı yapılan adaletsizlikle derin bir trajedi yaratır. Diğer taraftan insan ruhunun affetmeye ve iyileştirmeye olan kapasitesini de tartışan bir yapıdır bu film. Filmde insanın en karanlık taraflarıyla yüzleşmesi, diğer insanlara karşı gösterdiği acımasızlık ile içsel bir temizlik yapmak arasındaki farkı gözler önüne seriyor. Filmde dar bir anlamda zamanın ne kadar kıymetli olduğu ve bir insanın hayatına dokunmanın getirdiği sorumluluk da öne çıkar. Paul'un bir süre sonra John Coffey'nin etrafındaki güçlü ve mistik doğasını fark etmesi, hayatta önemli olanın sadece fiziksel gerçeklik değil, aynı zamanda insan ruhunun derinlikleri olduğunu gösterir. Coffey'nin mucizevi gücü yalnızca fiziksel bir değişim yaratmaz, aynı zamanda insanların duygusal ve manevi evrimlerini de tetikler. Bu, insanın yaşamı, ölümü, kaderi ve diğer insanlarla olan bağlarını anlamaya yönelik büyük bir metafordur. Yeşil Yol'u izlerken insanların en derin korkuları, umutları, acıları ve zaafları arasında bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu film bir anlamda insanlığın ortak vicdanına dokunarak izleyiciyi hayatın anlamını, adaletin sınırlarını ve özdeki insan sevgisini keşfetmeye davet eder. Darabont sinematografik anlamda da izleyiciyi içine çeker. Kasvetli, karanlık atmosferi zaman zaman yumuşayan duygusal anlarla dengelenir. Sonuç olarak filmde bir yandan ölüm ve adaletin karanlık yüzü, diğer yandan da insan ruhunun kurtuluş ve iyileşme potansiyeli keşfedilir. Eğer derinlemesine duygusal bir yolculuk yapmak, insanlığın karanlık ve aydınlık yönlerini keşfetmek istiyorsanız, Yeşil Yol kesinlikle izlemeniz gereken bir başyapıt. Film, sadece gerçek anlamda adaletin ne olduğunu sormakla kalmaz. Aynı zamanda affetme ve iyileşmenin gücünü de gözler önüne serer. Tüm bunları yaparken de bir insanın kalbindeki saf sevgi ve masumiyetin en zor anlarda bile nasıl yol gösterici olabileceğini hatırlatır. Dördüncü filmimiz Parazit. 2019 yapımı Bong Joon-ho'nun yönetmenliğinde sosyal sınıf, eşitsizlik, hırs ve insan doğası üzerine derinlemesine düşünmeye sevk eden bir başyapıttır. Hem eğlenceli hem de karanlık bir şekilde toplumsal yapının alt sınıflardan üst sınıflara doğru nasıl bir iç savaş yaratabileceğini ve bunun sonucu olarak
ortaya çıkan dramayı gözler önüne seriyor. Parazit sadece bir kara komedi veya dram değil, aynı zamanda psikolojik ve felsefi bir keşif yolculuğudur. Film, Güney Kore'de çok katmanlı bir toplumun içinde alt sınıftan gelen bir aile ile üst sınıftan gelen bir ailenin birbirlerinin hayatına sızmalarını anlatıyor. Kim ailesi, yoksulluk içinde, bodrum katında yaşayan, hayatta kalmaya çalışan bir aile olarak karşımıza çıkıyor. Bu ailenin çocukları, eğitim ve iş bulma konusunda mücadele ederken, fırsatları değerlendirmek için her yolu denerler. Bir gün, üst sınıftan gelen Park ailesinin yanına yerleşmeye başlarlar. Ancak bu durum sadece dışarıdan bakıldığında güzel ve parlak bir fırsat gibi görünmektedir. Alt sınıftan gelen Kim ailesi, zamanla Park ailesinin evinin içinde giderek daha fazla yer edinmeye başlar. Ancak her şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını fark ettiklerinde işler karmaşıklaşmaya başlar. Parazit aslında sadece sınıf ayrımının ve ekonomik eşitsizliğin derinlemesine bir eleştirisi değildir. Aynı zamanda insan doğası ve hırs üzerine de felsefi bir sorgulamadır. Film, tüm karakterlerin hayatlarını değiştirecek şekilde birbirlerinin yaşamına müdahale etmesini, bu süreçteki psikolojik ve sosyolojik çatışmaları çok derin bir biçimde ele alır. Kim ailesinin üyeleri toplumda bir yere sahip olma, yukarıya tırmanma isteğiyle bir yandan diğerlerinin düşüşüne neden olurken bir yandan da sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Sosyal sınıflar arasındaki mesafe ve bu mesafeyi aşmak için yapılan manipülasyonlar filmdeki ana temalardır. Kim ailesi öncelikle çaktırmadan sonra giderek daha cesurca üst sınıfın yaşamına sızar. Bu, sınıf farklarının ne kadar yıkıcı ve ikiyüzlü olabileceğinin bir yansımasıdır. Park ailesinin üst sınıf olarak kabul edilen zengin hayatlarına duyduğu güven, bu sınıf farklarının ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir. Ancak bir noktada her şey alt üst olur ve bu sınıf savaşının getirdiği trajedi izleyiciyi şaşkına çevirir. Filmdeki karakterlerin birbirlerine karşı duyduğu kin, hırs ve güvensizlik, insan doğasının karmaşık yanlarını ortaya koyar. Kim ailesinin sınıf atlama arzusu, onların karakterlerini ve birbirlerine olan bağlılıklarını test ederken, Park ailesinin naifliği ve elitizmi de altta yatan karanlık yönlerini ortaya çıkartır. Her iki ailenin de içindeki karanlık açığa çıktıkça, filmdeki her karakterin psikolojik durumu daha da karmaşık hale gelir. Bong Joon-ho, Parazit ile toplumsal yapıyı ele alırken, aynı zamanda filmdeki mizahı ve gerilimi ustaca harmanlayarak izleyiciyi rahatlıkla hem güldürebilen hem de ürküten bir deneyim sunar. Parazit, sadece bir sınıf mücadelesinin değil, aynı zamanda insanın her türlü çelişkisini gözler önüne seren derin bir yapımdır. Filmdeki ironi ve dramatik öğeler, bir yandan hayatın gerçeklerini ne kadar çarpıtmak zorunda kaldığımızı, diğer yandan da toplumun ne kadar katı sınıflara ayrıldığını sorgulatır. Felsefi olarak filmde yükselme arzusunun ve sınıf değiştirmenin arkasındaki güdüler sorgulanırken, aynı zamanda insanların doğal içgüdüleri ve toplumla uyum sağlama çabası da derinlemesine işlenir. Ayrıca karakterlerin toplumun normlarına uyma çabası ve bu çabaların insanlar arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiği filmin ana sorgulamalarından birini oluşturur. Parazit çok katmanlı yapısıyla bir yanda toplumun en derin yaralarına, diğer yanda bireysel hırsların ve toplumdaki hiyerarşilerin çöküşüne dair çok önemli bir metafor sunar. Filmdeki her karakter, izleyiciyi sınıf farklarının, hırsların ve karanlık tarafların sınırlarında bir yolculuğa çıkarır. Sosyal sınıf çatışmalarının ve insana dair temel temaların her sahnede derinleştiği bu film, her izleyişte daha fazla anlam çıkarılabilecek bir yapımdır. Eğer toplumdaki sınıf ayrımlarını, insan doğasını ve psikolojik hırsları bir arada ustaca işlenmiş bir şekilde görmek istiyorsanız, Parazit kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Son olarak 5. filmimiz Köstebek. 2006 yapımı Martin Scorsese'nin yönettiği, suç, gerilim ve psikolojik dram türlerini ustaca harmanlayan bir başyapıttır. Film, tam anlamıyla bir psikolojik gerilim örneği olup, aynı zamanda kimlik, ihanet ve moral çöküşü üzerine derinlemesine düşünmeye sevk eden bir yapımdır. Leonardo DiCaprio'nun harika bir performans sergilediği bu film, izleyiciyi karakterlerinin karmaşık iç dünyalarıyla sürekli olarak gerilim içinde tutuyor. Film, Boston'a geçen bir suç hikayesini konu alıyor. Polisin, mafya ile bağlantıları bulunan bir çeteyi çökertmeye çalıştığı sırada, her iki tarafın da birbirine sızdırdığı ajanları kullanmasıyla gerilim zirveye çıkıyor.
Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Billy karakteri, polis teşkilatının içinde gizli bir şekilde çete içinde çalışan bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Matt Damon'ın canlandırdığı Colin Sullivan ise mafyanın içinde gizli bir şekilde polis teşkilatında çalışan bir adamdır. Bu iki karakterin birbirlerinden habersiz bir şekilde karşılıklı olarak birbirlerinin dünyasına sızmaları, filmin dramatik yapısını ve psikolojik gerilimini oluşturuyor. Bu iki gizli ajan arasındaki ince çizgi, filmi izlerken sürekli bir belirsizlik içinde hissetmemize neden olur. Köstebek, sadece bir suç filmi olmanın ötesine geçer ve aynı zamanda karakterlerin içsel çatışmalarına odaklanarak kimlik karmaşası ve ihanetin psikolojik yansımalarını derinlemesine işler. Filmin her iki ana karakteri de kimliklerini ve rollerini sorgular. Billy, polis teşkilatına katılmak için kendi kökenlerini terk eden ve sürekli olarak suçluluk duygusu içinde yaşayan bir adamdır. Öte yandan Colin, mafya için çalışırken kendisini hala iyi bir adam olarak görmeye çalışır. Ancak her iki karakterin de içsel mücadelesi onlar için bir çıkış yolu bırakmaz. Köstebek, karakterlerin benlik algılarını, ihanetin ve suçluluğun bireysel psikolojiler üzerindeki etkilerini izleyicisini boğucu bir gerilim içinde tutarak inanılmaz bir şekilde işler. Filmin psikolojik yönleri yalnızca karakterlerin ahlaki çöküşüyle sınırlı değildir. Aynı zamanda güven ve sadakat gibi temel insan ilişkiler üzerine de derinlemesine bir sorgulama yapar. Filmin içinde gelişen her olay bu iki temayı adım adım daha da derinleştirir. Kimse kimseye güvenemez. Her şey bir maskenin ardına gizlenmiştir ve bu, karakterlerin tüm seçimlerini etkiler. Zihinsel olarak çözülmesi gereken bu karmaşık düğüm, yalnızca suçluluk ve öfke değil, aynı zamanda daha derin bir moral çöküşü ve kimlik erozyonunu da beraberinde getirir. Filmin sonlarına doğru güçlü bir sürpriz ve ters köşe yaratılarak izleyicinin beklentileri altüst edilir. Bu dönüşüm, sadece filmdeki karakterlerin değil, izleyicinin de algısını değiştiren bir etki yaratır. Köstebek, sürükleyici hikayesi ve izleyiciyi sürekli olarak şaşırtan yapısıyla bir suç gerilim filmi olmaktan çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda ahlaki bir sorgulama, psikolojik bir gerilim ve karakterlerin kimlik bunalımını izlemek isteyenler için unutulmaz bir deneyim sunar. Köstebek filmi, her iki başrol oyuncusunun mükemmel performanslarıyla suçla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışan, fakat içsel mücadelelerinin arasında sıkışan karakterlerin hikayesini anlatıyor. Hem izleyiciyi sürekli gerilim içine tutan hem de karakterlerin psikolojik derinliklerini keşfeden bu film, aynı zamanda güven ve ihanet temalarının derinlemesine işler. Eğer suç, gerilim ve psikolojik derinlik arayışında bir film izlemek istiyorsanız, Köstebek filmi kesinlikle kaçırmamanız gereken bir yapım. Leonardo DiCaprio ve Matt Damon'ın olağanüstü performanslarıyla izleyiciyi sürekli olarak boğucu bir atmosferde tutarken, Scorsese'nin yönetmenliği ve filmdeki ince psikolojik detaylarla sizi derinlemesine düşündürüyor. Bu film, kimlik, sadakat, ihanet ve ahlaki çöküş gibi temalarla sizi saran, psikolojik gerilimi yüksek ve sürükleyici bir deneyim sunuyor. Başka film önerilerinde ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.